Şimdiki sorumuz, gelen sorulardan bir tanesi de oryantalizm nedir? Bu öğrenci sorusu, direkt belli. Sınavlar geliyor. Bizde başladı mesela İstanbul Okan'da. Birçok yerde de başlıyor. O yüzden bu dönemlerde böyle doğrudan nedir bilgi sorularının zaten gelmesini bekliyordum. Bunun da onunla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Şimdi oryantalizmi anlamak için önce onun ortaya çıktığı tarihlere biraz değinmek lazım. Yani bir çalışma olarak bu arada oryantalizm 1970'lerde Edward Said diye bir akademisyen var. Onun bir kitabı var, yani böyle tek kişilik dev kadro. Onu koyuyor, orada bir çözümleme yapıyor. Bu söylemin nasıl üretildiğini vesaire vesaire. Ve ondan sonra koca bir literatür oluşuyor oradan başlayanlar. Yani bir çalışma olarak ta 1970'lerin hatta sonuna doğru, 74 falan, oradan sonra başlıyor. Ama bahsedilen dönem, yani bu işlerin başladığı tarih aslında çok daha öncesine referansla o gün bugündür böyle bir bakış açısı var, böyle bir üretim var denilen bir şey. Şimdi o yüzden biraz geriye gideceğim ve Avrupa'da emperyalizmin geliştiği ve Avrupa'da bir güç dengesinin kurulduğu tarihlere gitmemiz lazım. O da ta 1815'lere kadar gidiyor. Yani dünyada biliyorsunuz işte bir denge vardı. Akdeniz üzerinden işleyen bir dengeydi. Uzunca bir süre imparatorluklar Akdeniz çevresini kontrol etmeye çalıştılar. Mesela Osmanlı'nın da genişleme çizgisini düşünün. Akdeniz'in önce güneyi, sonra Avrupa'ya doğru gidecek şekilde. Ondan önce Roma'ya bakın, Akdeniz'in çevresi vesaire vesaire. Ama bu coğrafi keşiflerden sonra değişti. Akdeniz'den Atlantik Okyanusu'na kaydı dünyanın dengesi. Ve bununla beraber dünyadaki doğu batı arası güç dengesi 1500'lerle beraber yavaş yavaş adım adım değişmeye başladı. Ve biz artık 1700'lere, hele 1800'lere geldiğimizde, yani 18. yüzyıl, 19. yüzyıla geldiğimizde bu güç dengesi tamamen değişmiş durumdaydı. Ve o zamana kadarki modeller de, yani bir bölgeyi kontrol etme, imparatorluk kurma modelleri de değişmişti. Çünkü artık kapitalist dünyaya geçmiştik iyiden iyiye. Ve özellikle 19. yüzyılla beraber yavaş yavaş endüstri devrimi de buna eklemlenince zaten önüne geçilemez bir süreç olacak. Şimdi bu süreci şundan anlattım. 1815 tarihinin neden olduğuna değineceğim ama 1815 tarihinden başladığımızda Avrupalıların dünyada kontrol ettiği alan %30-35 arasında. Ama bir yüzyıl sonra 1914, artık 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar geçen sürede bu %30'u %85'e çıkartmışlar. Yani dünyanın %85'ini Avrupalı ülkeler kontrol eder hale geliyor. Bu muazzam bir artış. Bunun önemi şu işte. Şimdi bütün bu dünyayı bir arada kontrol etmeye başlıyorlar, bu bir. Ve 1815 tarihi tesadüf değil, Avrupa ahengi denilen bir şey ortaya çıkıyor o tarihte. Yani 1815 Viyana Kongresi diye bir şeydir. Napolyon savaşlarından sonra Avrupalı devletler bir araya geliyorlar ve bir düzen oluşturuyorlar. Başta ulusçuluğa karşı, Napolyon Fransız devrimi sonrasında yayılan ulusçuluğu durduralım diye, ama bir yandan da kendi içlerindeki güç dengesini sağlıyorlar. Ve bunun aslında dünyadaki yansıması şu oluyor. Avrupalı devletler artık birbiriyle savaşmaktan ziyade ulusçuluk ihtimalinden ötürü bir kutsal ittifak kuruyorlar 1815 tarihinde. Ve aslında bunu sağlamak için de Avrupa'nın dışına yapacakları sömürgecilik faaliyetlerini koordine etmek için de aslında bir çatı oluşturuyorlar. Yani o tarihten sonra aslında bir bütün Batı ve bir bütün geri kalanlar, biz buna Doğu diyelim, ortaya çıkıyor 1815'te. Yani artık Avrupa şey kısmını geçiyor. O ilk kolonyalizm, birbiriyle çatışma, o koloni alanlar için birbiriyle mücadele etmeden ziyade bir 100 yıl kadar sürecek bir ittifak dönemi yaratıyor. Tabii bu içinde çatlaklar olacak, birbirlerine yine girecekler vesaire, ama işin ruhu açısından konuşuyorum. Dolayısıyla artık bir bütün Batı'nın bir bütün geri kalanı sömürmek için organize bir şekilde ve bir arada işbirliği içerisinde birbiriyle çatışmayacak şekilde hareket ettiği bir dönem başlıyor. O yüzden 1815 ve 1914 arası aldım. Çünkü 1914'e geldiğimizde de 1. Dünya Savaşı'na gelirken de artık paylaşacak hiçbir yer kalmıyor. Birbirlerine giriyorlar. Almanya ve İtalya kuruluyor vesaire. Başka faktörler var. Endüstri devriminin etkileri. Ama özünde paylaşacak bir yer kalmayınca da 1914'te birbirlerine giriyorlar. Yani orada bir 100 yıllık dönem var. Şimdi bu 100 yıllık dönem aynı zamanda işte bu batılı ve doğulu denilen şeyin de aslında üretildiği, böylece batının neden doğuyu, tırnak içinde söylüyorum, yönetmesi gerektiğinin temellendirildiği bir dönem oluyor. Ve burada şöyle bir misyon ediniyor Avrupalılar kendilerine. Diyorlar ki doğu, tırnak içinde bunların hepsi, yani bunlar özellikle tırnak içinde diyorum çünkü batılıların ürettiği ve doğuya atfettiği kavramlar. Bunlar. Aslında gerçek olmayan şeyler yani. Aynen öyle. Yani ama buradan hareketle yaptıklarını meşrulaştıracaklar. O yüzden sürekli, yani bu tırnak içinde dediğim her şey üretilmiş bir kavram. Bunu söyleyeyim. İleri batı, geri kalmış doğu. Rasyonel batı,
irrasyonel, yani ne yapacağını bilmez, heyecanla hareket eden doğu falan gibi imgeler yaratmaya başlıyorlar kafalarında. Ve bunların sebebi şu oluyor. Bu imgeleri niye yani böyle bir şey yaratıyorlar? Sırf kendilerini üstün görmek için mi? Hem evet, ama bundan çok daha fazlası. Yaptıkları emperyal faaliyete bir meşruiyet katmaları lazım. Neden gidiyoruz sorusuna bir yanıt vermeleri lazım. Örneğin daha önceki dönemlerde İspanya, Portekiz de sömürge yapıyor ama daha dini referanslarla veriliyor. İşte Vitoria'nın var, ya çeşitli öğretiler var, neyse. Daha dini öğretiler, işte Tanrı'nın dinini götürmek, oralara insanlığı öğretmek falan gibi. Ama artık biz 17. 18. 19. yüzyıllara geldiğimizde bakıyoruz ki medenileştirme görevi, beyaz adamın yükü gibi böyle tabirlerle. Yani biz oraya niye gidiyoruz? Mesela bir İngiliz neden, sallıyorum, Çin'de ya da Hindistan'da? Çünkü orası geri kalmış. Biz oraya mesela ne götürüyoruz? Demiryolu, elektrik vesaire. Halbuki demiryolu dediğiniz iç pazarlardaki şeyi sahile getirmek ve şeylere yüklemek için yapılıyor. Yani bir altyapı oluşturuyor ki kendisi o bölgede oluşturduğu sistemi daha rahat taşıyabilsin. Yani burada hani bunları bir toparlayacak olursam şöyle bir mantık var. Şimdi bir emperyal faaliyet var ve bunların hepsi bunu yapıyor. İngiltere'si de yapıyor, Fransa'sı da yapıyor, Almanya'sı da, Belçika bile yapıyor o dönemde. Dolayısıyla bir paket olarak zaten hepsinin yaptığı faaliyeti meşrulaştıracak bir zemini ihtiyaçları var. İşte bu zemini medenileştirme olarak kuruyorlar. Medenileştirme, biz oraya yardıma gidiyoruz diyorlar yani aslında. Kendi içlerinde söylüyorum. Bunu dediğiniz anda da zaten bir bütün olarak Batı'ya bir anlam ifade etmeniz lazım. Bir bütün olarak Doğu'ya bir anlam ifade etmeniz lazım. İşte Edward Said'in ortaya koyduğu şey bu. Diyor ki Batı daha o tarihten itibaren, yani emperyalizmden itibaren yapacağı faaliyetleri anlamlandırmak için Doğu'yu bir tanımlıyor. Ve bunu oldukça aşağı ve kötü bir Doğu olarak tanımlıyor. Ve aslında Doğu'yu tanımlarken de kendisini de Batı'yı da tanımlıyor diyor. Ve bunun üstüne bir güç ilişkisi kuruyor diyor. Ve burada bir süreklilik olduğunu söylüyor. Yani ben 1815-1914 arası o emperyalizm dönemini aldım ama burada başlıyor diyor. Ve burada gelen gelenek günümüze kadar geliyor diyor. Ve bunu aslında birçok şeyde görürüz. Yani bir bütün olarak Doğu dedim. Evet, Doğu'ya atfedilen şeyler de benzer. Geri kalmış, düzeltilmesi gereken, kendini tanımlamaktan yoksun, yol gösterilmeye muhtaç, irrasyonel vesaire vesaire. Ama bunun dışında mesela daha alt doğular da var. Örneğin Osmanlı'yı düşünün. Daha İslam coğrafyası diyelim. Osmanlı'daki haremle hep ifade edilir. Mesela o dönemin Osmanlı'yı anlatan şeylerine bakın. Görsellerine, filmlerine, kitaplarına falan. Böyle bir harem. İşte develer falan. Hatta Cem Yılmaz bile dalga geçiyor onunla. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yahşi Batı filminde. Bunu da yine ekleriz, bilmeyenler olabilir. Amerika'ya gidiyor. Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz. Orada Amerikalı ile oturuyor falan. Osmanlı deyince Amerikalı işte develer var değil mi orada falan diyor. Cem Yılmaz da deve diyor. Her yer deve diyor falan. Dalga geçiyor yani. Hep bir bildiğiniz bu demeye getiriyor. Camels? Yes, every time, always. Camels everywhere. Hep de bunu söylerler. Başka da bir şey bilmezler. Camel everywhere. Bu oryantalizm işte aslında. Yani bir ülkeyi kodluyorsunuz. Orası geri. İşte orada elektrik yok, demiryolu yok, o yok, bu yok. Develerle gidiyorlar çünkü bunlar gelişmeyi bilmiyorlar falan filan. Ama Çin'e gidiyorsunuz mesela, orada daha başka bir şey var. İşte geçmişe dönelim mesela, yine bunu anlatmak için. Birkaç görseli yine edit kısmında koyarım. Bende onlardan var. Mesela daha 1800'lerdeki bir şeyde böyle bir Çin ejderhasıyla batılı birisi böyle karşı karşıya gelmiş bir uçurumun kenarında, o görselde. Batılının böyle vagonunda şeyler var. İşte elektrik, demiryolu, yani bir sürü şey var. Teknolojik alet var. Karşı tarafta da bir ejderhanın üstüne binmiş Çinliler var. Ve aynen şöyle yazıyor. Diyor ki medeniyet işte 400 milyon barbara karşı. O zaman Çin'in nüfusu 400 milyonmuş bu arada, neyse. Biri çekilmek zorunda diyor. Yani meseleyi şey gibi görüyor. Sanki oraya hiç sömürmeye gitmemiş, oradaki kaynakları alan bir sistem kurmuyor. Medenileştirmeye götürüyor ve oradakilerin o direnci de bu emperyalizme karşı koymak değil, tam tersi medenileşmeye karşı koyan barbarlar. Yani bunun gibi o kadar çok görsel var ki o dönemden. Bunların hepsi işte buraya dayanıyor. Edward Said de şunu söylüyor. Bu iş diyor, başlangıçta diyor emperyal faaliyetleri, farklı toplumları bir araya tutmak için
bir yöntem olarak kullanıldı diyor. Bu bir üretildi diyor ve gerçekten de benimsetildi diyor. Tamam mı? Çünkü orada kişiler de sahiden biz geri kaldığı, kabullendiği an ne yapıyor? Biz de ülkemizi geliştirmek için bu sistemin parçası olmalıyız vesaire. Halbuki ülkesinin bir yandan kaynaklarını sömürülmesine yol açıyor. Ta ki uyanana kadar. Örneğin Hindistan'da işte Gandhi öncesi dönemde başlıyor. Gandhi'de patlıyor vesaire vesaire. Ama o zamana kadar mesela Hintliler bu sistemin bir parçası. Diyorlar ki biz bunun bir parçası olmalıyız. Bunu yaptığınız zaman o bölgeyi kontrol etmek için harcamanız gereken parayı çok düşürüyorsun. Yani bunu bir ortak yatırım gibi de düşünebilirsiniz aslında. Çünkü hem İngiltere'si hem Fransa'sı aynı misyonla gidip bunu dünyada yaydıkları zaman gittikleri bölgeleri kontrol etme maliyetleri düşüyor. O yüzden de bir batı bir bütün olarak davranabiliyor. Edward Said de diyor ki bu pratikler günümüzde de sürüyor. Bu söylemler hala devam ediyor. Bir batı daha üretken, yaratıcı vesaire karşısında bir doğu üretimden yoksun, daha kabilesel, birleşememiş, daha irrasyonel hareketler yapan, dolayısıyla yol gösterilmeye muhtaç bir doğu imgesinin o günden bugüne bir süreklilik gösterdiğini iddia ediyor. İşte oryantalizm bunu inceleyen, buradaki söylemlerden tutun politikalara kadar bir yapı söküm yapan bir yöntem yaratıyor aslında. Ve bu tarz davranışların bir genel paketi haline geliyor. Oryantalizm aslında o zaman toparlayalım. Bir ucu emperyalist faaliyetler, bir ucu bunun üzerinden üretilmiş bir fikri tahakküm ve üçgen gibi düşünecek olursak üçgeni toplayan şey de işte bunları birbirine birleştiren bir düşünce yöntemi olarak oryantalizm bu ikisini birbirine bağlayıp hem bir batılıyı yaratma hem de batılının doğuluyu tanımlaması için bize bir yol sunan bir paket haline geliyor. Oryantalizmi çok kapsamlı ama böyle özetleyebiliriz. Evet sevgili öğrenciler, bayağı bir ders anlatımı oldu. Uzun uzadıya umuyorum ki işinizi görür. Ama şunu da ekleyeyim. Şimdi bu özetler mesela benim sınavda da çok oluyor. Şimdi YouTube vesaire arttığı için ya da Wikipedia'lar arttığı için. Sınavda mesela böyle özetler gelmeye başlıyor. Halbuki şimdi biz derslerde bunu böyle konuşmuyoruz. Şimdi bu YouTube videosunda ben özetliyorum bunu. Okey. Bir başlangıç noktası veriyorum. Oradan dallansın, budaklansın. Ama eğer sadece bunlarla gelirse öğrenci bu çok yetersiz oluyor. Çünkü biz bunu özellikle siyaset, sosyoloji, felsefe öğrencileri için söylüyorum. İletişim öğrencileri için söylüyorum. Şimdi bu başlangıç sadece. Bunun uygulamaları var. Bunların kökleri var. Ben mesela emperyalizm dedim ya, onu sınavda mesela tırnak içinde o emperyalizmin ne olduğunu anlatması lazım. Nasıl çıktığını, oradan nasıl söylemlerin üretildiğini falan. Yani şu da yanlış anlaşılmasın. Ben sadece bir başlangıç için yol haritası sunuyorum. Oradan hocaların anlattığı ders notları, ilgili kaynaklarla besleyip bunu kapsamlı bir şekilde anlatmaları lazım. Yoksa özet bilgi, özet puan demektir. Puan da özet olur. Yani bu oryantalizm 101 oluyor. Evet, Devamını aynen, siz getirin. Başlangıç oluyor. Evet.